Şu anda hiç farkında olmadan uzayın derinliklerine doğru sürüklendiğimizi biliyor muydunuz? Siz bu videoyu izlerken sabit durduğunuzu düşünebilirsiniz. Fakat dünyanın kendisi uzayda sabit değil. Dünya saniyede 30 km hızla güneşin etrafında dönüyor. Fakat güneş de daha büyük bir kütle çekimi tarafından kontrol altında. Güneş de galaksinin merkezindeki Sagittarius A isimli bu dev kara deliğin yörüngesi etrafında saniyede 220 km hızla dönmekte. Tam bir turu ise 225 milyon yıl sürüyor. Fakat galaksimiz de uzayda sabit değil. Samanyolu galaksisi de kendisinden daha büyük bir kütle tarafından saniyede 600 km hızla kendisine doğru çekiliyor. Ve yalnız da değil. Bulunduğumuz yerel küme olan Başak Süper Kümesi'ndeki yaklaşık 100'e yakın galaksi de aynı yöne doğru devasa bir kütle çekimi tarafından o noktaya doğru çekiliyor. Bilim insanları galaksileri bile kendisine çekecek kadar muazzam olan bu güçlü yapıya büyük çekici adını verdiler. Hazırsanız bu videoda Samanyolu'nun ve bulunduğu yerel üst kümelerin nereye gittiğini, bu dev yolculuktaki yerimizi keşfetme zamanı. Her şey aslında çok basit bir soruyla başladı. Galaksiler neden olması gerekenden farklı hareket ediyor? İlk şüpheler 1970'li ve 80'li yıllarda başladı. Galaksilerin evrendeki dağılımı ve hareketleri incelendiğinde normalde beklenen şuydu. Evren genişlediği için galaksiler birbirinden uzaklaşmalıydı. Ama bir şeyler garipti. Samanyolu dahil yerel gruptaki yaklaşık 100 galaksinin sadece birbirinden uzaklaşmadığı fark edildi. Samanyolu saniyede yaklaşık 600 km hızla yol alıyor. Araştırmalar derinleştikçe büyük patlamadan yayılan kozmik mikrodalga arka plan ışıkları incelendi ve evrendeki hareketleri çok hassas şekilde ölçebildiler. Ve sonuç çok netti. Samanyolu gerçekten de hareket ediyordu. Koca bir galaksi içinde yüz milyarlarca yıldızla beraber büyük bir çekim kuvvetine doğru hareket halinde. Teleskoplarımızı büyük çekicinin olduğu yöne doğru çevirdiğimizde ise hiçbir şey göremiyoruz. Ne büyük bir galaksi kümesi ne de dev bir yapı ortada var. Hiçbir şey yok. Fakat çok kısa bir sürede büyük çekiciyi neden tespit edemememizin sebebi anlaşıldı. Bakılan o yön Samanyolu'nun en yoğun bölgelerinden biriydi. Büyük çekicinin kaçınma bölgesi dediğimiz yerin arka kısmında olması onu görmemizi imkansız hale getiriyor. Gazlar, tozlar ve yıldızlarla dolu bu alan galaksimizin en kalabalık bölgesidir. Kaçınma bölgesi gökyüzünde Güneş'in bulunduğu konumdan galaksinin merkezine doğru giden ve gökyüzünün yaklaşık %20'si gibi bir alanı kaplayan bölge. Bu bölge galaksimizden dışarı bakmamızı tamamen alt üst ediyor. Milyarlarca yıldızın bulunduğu bu alanın ötesini en güçlü teleskoplarla bile hiçbir şekilde göremiyoruz. Kısaca kaçınma bölgesi kendi galaksimizden dışarıya görüşümüzü engelleyen kozmik bir kör nokta diyebiliriz. Sadece kaçınma bölgesinin yönünün dışındaki yıldızların daha seyrek olduğu alanlardan evrene derin bir bakış yapabiliyoruz. Samanyolu içerisinde yüz milyarlarca yıldız barındıran dev bir okyanus. Ve biz bu okyanusun içinde küçük bir su damlasından farksızız. Güneşimiz galaksinin dış kısmında Orion Kol ismini verdiğimiz bu bölgede bulunuyor. Güneş galaksideki yaklaşık 200 ila 400 milyar yıldızdan sadece bir tanesi. Ve her bir yıldızın yörüngesinde ortalama 7 ila 8 gezegen olduğunu varsayarsak gezegen sayısı 1 trilyonu aşıyor. Yıldızlar arası mesafeler ortalama birkaç ışık yılı olduğundan en yakın yıldızlar arası yolculuk günümüz teknolojisiyle 70 bin yıl sürüyor. Galaksinin diğer uç noktalarına ulaşmak ise günümüz teknolojisiyle trilyonlarca yıl demek. Şimdilik ürettiğimiz hiçbir araç ışık hızının %0,1'ine bile erişemedi. Diyelim ki ışık hızının %0,1'i ile yani saniyede 300 km hıza giden bir uzay aracımız olsun. Sonuç yine aynı. Milyonlarca yıl süren bir yolculuk. Ve gelelim evrendeki limit hızı olan ışık hızına çıkalım. Bir uçtan diğer uca saniyede 300 bin km hızla gitsek bile bu 100 bin yıldan önce galaksinin diğer ucuna ulaşamayız demek. İnsan uygarlığının yazılı tarihi bile yaklaşık 7 bin yıl öncesine dayanıyor. Ömrümüz kozmik ölçekte sadece bir göz açıp kapamasıyla geçiyor. Samanyolu'na en yakın gökada kümesi Andromeda 2,5 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Galaksiler öylesine büyük ki yerçekim etkisi milyonlarca ışık yılı öteden birbirlerini çekebiliyor. Hubble'ın derin alan fotoğrafında ise bu etkileşimleri net bir şekilde gözlemliyoruz. Birbirleriyle çarpışan ve birleşen galaksiler. Yerel gruptaki yaklaşık 5 büyük kümeler ve bunun gibi on binlercesi evrendeki galaksi kozmik ağını oluşturuyor. Evrendeki galaksilerin kümeler halinde bulunması beklenen bir sonuçtu.
Fakat milyarlarca ışık yılı öteden birbirleriyle etkileşim halinde olmaları bizi daha da korkunç bir büyüklüğün içerisine sürükledi. O büyüklük Laniakea. Bulunduğumuz yerel galaksi grubuna baktığımızda yakınımızdaki birçok galaksinin belirli bir yöne doğru hareket ettiği gözlemlendi. Şimdi olaya farklı bir bakış açısıyla tekrar bakalım. Gördüğümüz her bir nokta içinde bulunduğumuz yerel üst yapıya ait galaksiyi temsil ediyor ve bu galaksilerden her biri milyonlarca ışık yılı ölçeğinde devasa sistemler. Bu galaksiler okların gösterdiği yönde hareket ederken o yönün derinliklerinde tam olarak ne olduğunu bilmediğimiz o kütle var. Büyük çekici. Samanyolu ve çevresindeki galaksi gruplar arasında devasa boşluklar bulunuyor. Bu galaksi gruplarının her biri yaklaşık 100 milyon ışık yılı genişliğinde alanları kapsayan devasa süper kümeler. Ancak zamanla anlaşıldı ki bu yapı buzdağının sadece görünen yüzüydü. Bu süper kümeler aslında çok daha büyük bir yapının sadece çok küçük bir parçası. O yapı Laniakea süper kümesi. Laniakea kelimesi Hawaii dilinde ölçülemez cennet anlamına geliyor ve bu yapı gözlemlenebilir evrende ölçülebilen en büyük galaksi topluluğu. Yerel galaksi grubumuzda yaklaşık 100 civarında galaksi bulunurken Laniakea'nın tamamı 100 binden fazla galaksiye ev sahipliği yapıyor. Samanyolu galaksisi ise bu dev yapının sadece kıyısında kenar bölgelerinde yer alıyor. Gözlemlenebilir evrene baktığımızda bu tür yapıların aslında dev bir kozmik ağ oluşturduğunu görüyoruz. Galaksiler, kümeler ve süper kümeler. Hepsi birbirine bağlı birer yapı içindeler. Süper kümeler bu galaksi gruplarını adeta bir örümcek ağı gibi birbirine bağlar ve büyük ölçekli yapıları oluştururlar. Fakat bu yapıları anlamak oldukça zordur. Çünkü bilim insanları bir süper kümenin tam olarak nerede başlayıp nerede bittiğini hala kesin olarak belirleyebilmiş değil. Fakat galaksilerin büyük çekici olan hareketi de onu da etkisine alan daha da büyük bir kütle tarafından kontrol altında. Daha sonraki haritalama büyük çekicinin de kendisinden yaklaşık 650 milyon ışık yılı uzaklıktaki daha da büyük Shape'li süper kümesine doğru hareket ettiğini gösterdi. Bu görüşe göre Laniakea havzası boyunca sürekli bir galaksi akışı içinde geçişsel bir yerçekim odak noktası oluşuyor. Tüm yapı evrendeki maddenin yerçekimi ve karanlık enerji tarafından şekillendirildiğini, kümeler ve boşluklardan oluşan kozmik bir ağ oluşturduğunu gösteriyor. Şimdi düşünün, biz dünyada yaşayan insanlar kendi hayatlarımızda meşgulken aslında farkında bile olmadan dev bir kozmik akıntının içinde sürükleniyoruz. Evrendeki en üst kümelerden olan Laniakea grubu altında Samanyolu adı verilen bir galakside Güneş adlı bir yıldızın yörüngesinde önemsiz mavi bir noktanın üzerindeyiz. Evrendeki yerimiz işte tam olarak bu şekilde. Peki bu kozmik uçurumun bir sonu var mı?